Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Piyasayı, dolar kurunu, yeni çıkan ve fiyatı daha alınabilir konuma gelen cihazları düşündüğümde hepsini derleyip toparladığım zaman şu anki piyasada alınabilecek en iyi 10 telefonu birlikte inceleyeceğiz. Ve her zamanki gibi bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Yani benim almayacağım, önermediğim hiçbir telefon bu listede olmayacak. Ve bu telefonların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güncel fiyatlara da bakabilirsiniz. Bu serinin devamı için de destekleriniz çok önemli. Videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu telefonların hepsinin detaylı incelemeleri, bazılarının da uzun kullanım testleri kanalda var. Onları da cihazları anlatırken kartlara koyacağım veya bu videodan sonra kanala giderek oradan izleyebilirsin. Şimdi alınabilecek en mantıklı, en ucuz telefonumuza başlayalım. Burada Galaxy A35'i görüyoruz. Geçtiğimiz sene gördüğümüz A54 ile A34 arasındaki tasarım farkı artık yok. Hem ekran kısmı hem de arka taraftan birebir tasarımlarla karşılaşıyoruz ve A30 serisinde yıllardır kurtulamadığımız damla çentik ve kalın çene yapısı artık yok. Delik çentikle beraber tam bir orta segment havası yakalanmış. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme ve 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Fakat görsel deneyim, renk dengesi, kontrast oranı yönünde yine çok başarılı bir ekranla karşı karşıyayız. Aslında günlük kullanım arayüz performansı uygulama açılışlarında 5 nanometrelik bu işlemcimiz çok da fazla ısınmıyor. Fakat Exynos 1380 oyun için çok uyumlu bir işlemci değil. Normalde 60 FPS potansiyeli olsa da pek çok oyunda kısıtlamaya gidiyor ve 30-40 FPS bandında bir deneyim alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. Burada ana kameralar A55 ile tamamen aynı. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 13 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber güzel çekimler yapabileceğiz. Genel kamera performansı A34'ten net şekilde önde. Xiaomi'nin Note serisinde olan kırpmalarla burada karşılaşmıyoruz. 5000 mAh batarya, 25 Watt hızlı şarj desteğini görürken kutu içeriğinden yine bir adaptör çıkmayacak. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Yazılımda da Android 14 ve One UI 6.1 ile birlikte geliyor ve 4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesi yine bu cihazın en önemli artılarından. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görürken IP67 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. İkinci sırada 15-20 bin bandında benim iki favorimden biri, yani ikinci nesil 2024 versiyon S21 FE'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S21'e oldukça benzeyen ve premium bir cihaza karşılaşıyoruz. Burada alüminyum bir yapıya yer verilmiş, 7.9 mm kalınlık ve 177 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla da gayet hafif bir cihaz ve ekran kısmında da kesinlikle üst seviyede. 6.4 inç dinamik AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 401 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus gibi üst seviye teknolojileri de bu ekranda görüyoruz. Ve ikinci nesil S21 FE'yi ilk versiyondan ayıran en önemli fark kesinlikle donanım. Burada Snapdragon 888'i görüyoruz ve bu fiyat bandında X6 Pro dışında en güçlü işlemci diyebilirim. 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelirken oyunlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. Kamera kısmında ana kamera ve ultra geniş açı 12 megapiksel. Ana kamera f1.8 ve optik imaj sabitleyici ile gelirken f2.2 ultra geniş açı kameramız da var ve 8 megapiksellik makro kamerayı da görüyoruz. Ön tarafta da 32 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K'da gayet stabil, pürüzsüz videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip ama kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Android 13 ve One UI 6.1 ile gelirken 2 yıl daha güncellemeleri alacak. Üçüncü sırada 20.000 TL altı performans kralı ve listelerimin vazgeçilmezi, yani X6 Pro'yu görüyoruz. Özellikle işlemci ve ekran kalitesiyle çok ciddi şekilde öne çıkıyor. iPhone 15'lerde olduğu gibi biraz daha yuvarlatılmış bir kasayla gelirken 8 mm kalınlık, 198 gramlık ağırlığıyla ağırlığı bize biraz hissettirebiliyor. 6.67 inçlik Full AMOLED kristal res bir ekran kullanılmış. Çözünürlük kısmında Full HD Plus bir ekranla karşılaşıyoruz ama burada çözünürlük artırılmış durumda. Buna
Buna bağlı olarak da PPI değeri bayağı yükseldi. 446 PPI'lik bir değeri bu ekranda görebiliyoruz. Bunun yanında Dolby Vision, HDR10 Plus gibi yine üst düzey teknolojileri bu ekranda görebilmek mümkün. 1800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor ve X6 Pro'da Dimensity 8300 gibi çok başarılı bir işlemciyi görüyoruz. Antutu'da 1.400.000'in üstüne çıkabilirken Snapdragon 8 Plus Gen 1'den de daha başarılı bir işlemci ki bu fiyat bandında performansıyla rakipsiz bir telefon diyebilirim. Şu anda piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlarda 60 FPS'te rahatlıkla çalıştırabilirken PUBG gibi oyunlarda da kayıpsız 90 FPS veriyor ve kamera kısmında da 64 megapiksel f1.7 diyaframla gelirken 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. 4K 30 FPS'te de videolarda hem Ace hem de OIS'i aynı anda kullanabilmesiyle titreşimleri çok daha iyi bir şekilde engelliyor. Orta segment bir cihazı oranla video performansı başarılı diyebilirim. 5000 mAh'lik batarya 67 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. HyperOS ile beraber arayüzde, menüde gerçekten yağ gibi akıyor. Oldukça kararlı ve tepkisel bir şekilde çalışıyor. Burada yine stereo, Dolby Atmos destekli bir hoparlörü görebiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken ekran altı parmak izi okuyucuyla da birlikte geliyor. 4. sırada 20.000 bandında benim tartışmasız favorim S23FE. S23FE önümüze çıkıyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum, 6.4 inç dinamik AMOLED 2X panel ve Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz adaptif bir yenileme burada sunulmuş. Telefonda bir şeyler izlerken günlük kullanımda gayet canlı ve akıcı bir ekranla karşılaşıyoruz. Ama önceliğiniz oyun değil, genel kullanım, sosyal medya, ortalama bir kullanıcıysanız verimlilik ve batarya olarak da bu fiyatlarda en mantıklı telefon diyebilirim. Burada Exynos 2200 işlemcisini görebiliyoruz. Oyunlarda en üst ayarlar 60 FPS'i rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 8 megapiksel 3x optik zoom telefoto kameramız var. Videolarda 4K 60 FPS OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Ön tarafta da 10 megapiksel f2.4 diyaframlı Galaxy S22 ile aynı ön kamerayla karşılaşıyoruz. 4500 mAh batarya 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor ve kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. 5. sırada 25006 performans ve ekran kalitesi olarak hiçbir rakibi olmayan Poco F6'yı görüyoruz. Kameraların yerleşimi ve tasarımı artık daha hoş ve cihaza daha da profesyonel bir görünüm katmış. Arka tarafta mat bir cam yüzey kullanılmışken çerçeveler plastik. Fakat ben aynen X6 Pro'da olduğu gibi kasa yapısı olarak Poco F6'nın da ucuz, kalitesiz bir hissiyat yaratmayacağını kesinlikle söyleyebilirim. Kalınlık ve ağırlıkta 7.8 mm kalınlık ve 179 gramlık bir ağırlığa sahip ve bu kez gerçekten ince ve hafif bir telefonla beraberiz. 6.67 inç Full HD Plus 120 Hz tazelemenin yanında 5 milyona bir kontrast oranı, 12 bit renk derinliği, HDR10 Plus Dolby Vision desteğiyle Xiaomi ekranı dolu bir şekilde karşımıza sunmuşken hem akıcılık hem de görsel deneyim yönünde yine bu ekran bir amiral gemisini de aratmayacak seviyede. Şimdi Ozan, F6'nın en büyük olayı ne derseniz burada kesinlikle en önemli kısım donanım tarafı. Snapdragon'ın en güncel ve ilk kez Poco F6'da gördüğümüz 8S Gen 3 işlemcisiyle karşılaşıyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz performans anlamında performans olarak 8 Gen 2 ile başa baş bir seviyede. Zaten oyunlarda da piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlar 60 FPS, düşük orta grafik arasında da 90, destekleyen oyunlarda da 120 FPS'i rahat verebilecek. Kamera tarafında üçlü gözüken fakat ikili bir kamera ile karşılaşıyoruz. Burada 50 megapiksel ve diyafram açıklığı ciddi anlamda düşürülmüş. Bu sayede fotoğraflar ve video tarafında ışığı daha dengeli alabilecek. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve ön tarafta da 20 megapiksellik Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var ve nihayet arka kameraya da 4K 60 desteği geldi. Artık video performansının da iyileştiğini söyleyebilirim. Bataryada 5000 mAh'lik bataryayı ve 90 Watt'lık hızlı şarjı görüyoruz. Kutu içeriğinden bu adaptör de çıkıyor. 90 Watt'lık adaptörün kutudan çıkması çok önemli bir artı. Android 14 ve HyperOS ile beraber geliyor. Stereo Dolby Atmos hoparlörler kullanılmış. Suya ve toza karşı
karşıda IP64 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 6. sırada batarya hariç genel deneyimiyle en mantıklı amiral gemilerinden yani Galaxy S23'ü görüyoruz. Dinamik AMOLED, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz adaptif bir yenilemeyle geliyor. 4 nanometre Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikteyiz ve 8 GB RAM de bu işlemciye eşlik ediyor. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframla gelirken burada OIS desteğini de tabii ki görebiliyoruz. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 10 megapiksel OIS destekli 3x optik ve 30x dijital zoom yapabilen bir kameramız da var. Video kısmında da 8K 30 ve 4K 60 FPS desteğimiz var. O ile beraber çekmiş olduğumuz videolarında oldukça stabil ve pürüzsüz olduğunu da söylemem gerekiyor. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 60 FPS destekli bir kamerayı görürken 3900 mAh batarya, 25 Watt kablolu ve 15 Watt kablosuz şarj desteğimiz bulunuyor. 7. sırada özellikle kamera ve batarya olarak gerçekten sağlam ve kompakt bir telefon istiyorsak bu noktada en mantıklı telefon Galaxy S24. Tek elle uzun süreler kullansak da elimizi yoran bir cihaz değil. Bu noktada kompakt amiral gemisi olmasının avantajını kesinlikle hissediyoruz. Ekran tarafında da çerçeveler daha ince. 6.2 inç dinamik AMOLED, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz adaptif bir yenileme ile geliyor. Yani ekranı kullanırken kullandığımız uygulamaya, yaptığımız işe göre ekran tazeleme hızını otomatik olarak ayarlıyor ve herkesin kafasındaki soru işareti işlemcisi. S24 Ultra'da 8 Gen 3 varken S24'te Samsung'la AMD'nin ortak üretimi Exynos 2400'ü görüyoruz. Bu video deneyim üzerine olduğu için teknik detaylara girmeyeceğim. S23 ile performans anlamında oyun tarafında veya günlük kullanımda bir fark var mı derseniz açıkçası son kullanıcı gözünden hissedilebilecek çok bir fark yok. Kamera tarafında ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframa sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 10 megapiksel telefoto kamerası. Ön tarafta da 12 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Fotoğraflarda halen genel renk dengesi biraz fazla canlı. Fakat iPhone 15 dışında diğer rakipleriyle kıyasladığımda S24 fiyatının zirvesinde. 4000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjla birlikte geliyor. Yine kutudan herhangi bir adaptör çıkmıyor. 8. sırada hala fiyat performans olarak en beğendiğim iPhone'lardan yani iPhone 13'ü görüyoruz. iPhone 13 çok net şekilde premium hissettiren ve oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. 6.1 inç XDR OLED Retina bir panelle gelirken dokunmatik hassasiyeti, tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 60 Hz olması evet bir dezavantaj. Desteklediği teknolojilerde yok diyebilirim. 5 nanometre A15 Bionic bizlerle birlikte. Geekbench 6'da iPhone 13 şu anda Android'in en tepesinde olan cihazlarla başa baş seviyede. iPhone 13'ün ana kamerası 12 Pro Max ile birebir aynı. Sensor Shift OIS desteğiyle 12 megapiksellik çok iddialı bir kamera burada kullanılmış. Ön kamerada 12 megapiksel 4K 60 FPS desteğini görebiliyoruz. Genel kamera deneyimi fiyatını tam olarak hak ediyor. Batarya kısmında da 3227 mAh batarya ve 20 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. 9. sırada gerçekten sağlam bir batarya, iyi bir kamera ve uzun ömürlü bir telefon istiyorsak bu noktada iPhone 14 Plus çok mantıklı. Elinize aldığınızda çok net şekilde premium hissettiren ve oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. Ekran tarafında da 6.7 inç XDR OLED Retina bir panelle gelirken ekranın renk doğruluğu, kontrast oranı ve doygunluğu tam bir amiral gemisi düzeyinde. Dokunmatik hassasiyeti, tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 60 Hz olması evet bir dezavantaj fakat burada yazılımla ekranın entegrasyonu gerçek anlamda yüksek seviyede. 1200 nit maksimum parlaklıkla da bize hiçbir ortamda görme zorluğu yaşatmıyor. Desteklediği teknolojilerde de yok diyebilirim. Burada alıştığımız 5 nanometre A15 Bionic bizlerle birlikte. Performans anlamında bizi çok uzun yıllar idare edecek bir telefonla karşı karşıyayız. Geekbench 6'da 14 Plus şu anda Android'in en güçlü cihazlarına bile geçmeyi başarıyor. Tek çekirdek 2302, çok çekirdekte de 5525 puanını görebiliyoruz. Kameralara baktığımızda da 14 Plus'ta ikili kamera sistemini görürken Sensor Shift OIS desteğiyle çok iddialı bir ana kamera kullanılmış. Videolarda 4K 60 ve diğer tüm ayarlarda
profesyonele çok yakın bir deneyim alıyoruz. Bu telefonu alıp içerik üretimi için de kesinlikle kullanabilirsiniz. Ön tarafta 12 megapiksel ve 4K 60 FPS bir kameramız var. Batarya tarafında da piyasanın en iyi telefonuyla beraberiz. 4325 mAh'lik bir batarya ve 20 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Tabii ki kablosuz şarj desteğimiz de var. Batarya olarak tartışmasız şekilde rakipsiz bir amiral gemisi diyebilirim. Hoparlörler oldukça kaliteli. Dolby Atmos desteğini de tabii ki burada görebiliyoruz. Ve son sırada her anlamda en üst seviye amiral gemisi istiyorsam bu noktada fiyatını oranla da en mantıklı telefon S23 Ultra'yı görüyoruz. Ve tasarımsal açıdan da benim en beğendiğim telefonlardan biri. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Elinize aldığınızda da gerçekten üst seviye premium bir cihaz olduğunu rahatlıkla hissediyorsunuz. 8.9 mm kalınlık ve 233 gramlık bir ağırlığa sahip. Ekran kısmında piyasanın en iyi ekranlarından biriyle beraberiz. 6.8 inç dinamik AMOLED 2x panel, QHD Plus 500 ppi 120 Hz adaptif bir tazeleme ile de beraber geliyor ve 1750 nitlik maksimum parlaklığa sahip. Donanım kısmında Snapdragon 8 Gen 2'yi görüyoruz. Fakat burada diğer cihazlarda kullanılan 8 Gen 2 yok. Çünkü Samsung burada S23 Ultra'ya özel 8 Gen 2'nin hız aşırtmalı bir versiyonunu kullanmış. 8 ve 12 GB'lık RAM, 256, 512 ve 1 TB'lık depolamayla da beraber geliyor. Kamera kısmında da ana kameramız 200 megapiksel ve tabii ki OIS desteğine sahip. F1.7 diyaframın yanında 12 megapiksellik ultra geniş, 10 megapiksel 3x optik zoom yapan telefoto, 10 megapiksel 100x zoom yapabilen periskop zoom kameramız var. Ön tarafta da 12 megapiksel ve 4K 60 FPS çeken bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 60'da özellikle de Android tarafında S24 Ultra'dan sonra en iyi video çeken telefon. 5000 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kutu içeriğinden yine bir adaptör çıkmıyor. Android 13 One UI 5.1 ile çıkmışken 4 yıl Android 5 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Dostlar, şimdi en önemli kısım, yani bu 10 cihazla ilgili son bir değerlendirme yaparsam, eğer bütçem 10.000 ile 15.000 bandında, bu fiyat bandında kamerası, ekranı, bataryası iyi olsun ve aldığımda beni 3-4 yıl uzun ömürlü götürsün diyorsanız Galaxy A35 en mantıklı seçenek. Ama bütçem 15 ile 20.000 bandında ve her anlamda dengeli bir telefon istiyorsam, kamerada birinci önceliğimse bu noktada kesinlikle ikinci nesil S21 FE'yi alırdım. Ama sadece performans, oyun odaklı bir telefon istiyorsam değişmeyen favorim Poco X6 Pro. Fakat bütçemi 22-23 bine çıkarabiliyorsam X6 Pro'dan hem kamera hem ekran hem de performans anlamında çok daha iyi olan Poco F6'yı alırdım. Bütçem 30.000 bandındaysa da şu anda düşen fiyatıyla beraber de Galaxy S24 en mantıklı telefon ve 40.000 bandında bir bütçem varsa da batarya performansıyla rakipsiz, kamera ve performans olarak da sağlam bir telefon istiyorsam iPhone 14 Plus 50.006 benim favorilerimden. Ama ekran kalitesi 120 Hz ve kameranın zoom tarafı benim için daha önemli diyorsanız bu noktada da S23 Ultra 14 Plus'tan öne çıkıyor. Ve son olarak liste ile ilgili genel bir özet yaparsam, açıkçası hem piyasa şartlarını hem de alım gücümüzü düşündüğümde şu anda alınabilecek en iyi 10 telefon bunlardı. Ve bu telefonların hepsinin detaylı incelemeleri, bazılarının da uzun kullanım testleri kanalda var. Ve bu telefonların güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Ve aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve serinin devamı da tamamen size bağlı. Videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.